Oyunda çoğu kişinin bildiğini sandığı fakat kimsenin tam uygulayamadığı bazı kritik taktikler olduğunu biliyor muydun? İşte bu videoda profesyonellerin bildiği ama paylaşmadığı taktiklere bakacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak aşamalıda herkesin gözünden çıkardığı fakat pro oyuncuların çok dikkat ettiği bir şey var. O da karakter yasaklama aşaması. Çoğu zaman metadaki rastgele bir savaşçıyı yasaklayıp geçeriz. Fakat burada yasaklamayı unuttuğunuz bir savaşçıyı rakip alırsa sırf bu yüzden bile maçı kaybedebiliyorsunuz. Profesyonel oyuncular yasaklamalarını iki şekilde yapıyor. İlki ilk seçimin kendi takımında olduğu durumlarda. Eğer ilk seçim sizde ise direkt tartışmasız oyunun o anki en güçlü karakterini almanız lazım. O yüzden prolar yasaklamalarını meta savaşçılarına en anti savaşçıları yasaklayarak yapıyor. Örneğin eğer ilk seçimden Mega alacak Colette'i veya 8 biti yasaklıyor. Çünkü bu savaşçılar hem metada hem de rakip alırsa mega antilemiş olacaklar. Veya rakibin son seçimden alabileceği kilit savaşçıları da yasaklayabiliriz. Bunlar genelde suikastçiler veya atıcılar oluyor. En yaygın banlar Edgar, Mortis, Ali gibi savaşçılar. Bir de ilk seçimin rakipte olduğu durumlar var. Aslında burada bizim işimiz daha kolay. Çünkü kimin kime anti olduğunu bilmemize hiç gerek yok. Rakip almasın diye direkt oyundaki en güçlü 3 savaşçıyı yasaklayıp geçebiliriz. Şimdi ise aşamalının en yaygın haritalarına, özel taktiklerden bahsedelim. İlk olarak elmas kapmaca taş madeni haritasına bakalım. Burada genelde ortadan giden bir tane uzak menzil, bir tane tank antisi ve en önemli olarak bir suikastçı almanız lazım. Suikastçının altını çiziyorum çünkü her bir elmas kapmaca haritasında takımınızda asasin varsa çok rahat ediyorsunuz. Asasinlerin görevi rakipten herkesi kesmek değil. Onun yerine rakip elmas taşıyıcısına sürekli baskı kurmak. Eğer hiç baskınız olmazsa rakip sizi maç boyu kendi alanınızda sıkıştırır ve açılamazsınız. Ayrıca suikastçilerin maçın gidişatını değiştirme özelliği de var. Sık çıkan haritalardan ikinci olarak soygun uzaktaki köprü haritasından bahsetmek istiyorum. Bu haritayı özellikle seçtim çünkü düşük liglerdeki oyuncular burada hiç dikkat etmeden uzak menzilli savaşçılar seçiyor. Uzak menzilli savaşçılarda bir sorun yok ancak eğer takımınızdan 3 kişide Piper, Byron, Nani gibi savaşçılar varsa rakipten son seçim bir Ali'ye maçı kaybedebilirsiniz. O yüzden her soygun haritası için size tavsiyem kasaya saldıracak Chuck, Melody, Kaze, Miko gibi bir tane savaşçı, Pierce, Crow gibi orta kontrolü sağlayacak bir karakter, son olarak da Otis, Charlie gibi savunmacı bir savaşçı almanızı öneriyorum. Eğer takımınızı buna göre yaparsanız hiçbir zaman rakipten sürpriz bir seçimle karşılaşmazsınız. Haritalardan son olarak sıcak bölge ateşten halkaya bakalım. Bu haritada çoğu oyuncu sadece merkezdeki alana koşuyor. Fakat bu haritada maç kazanmanın sırrı rakip çalıya sızabilmek. Sadece ortaya koşarak da kazanabilirsiniz. Fakat düzenli kazanmak için bir tane suikastçı savaşçı alıp onun maç boyu tek görevi rakibin çalısına girmek olmalı. Eğer çalı kontrolünü bir defa alabilirseniz rakibi doğduğu yere hapsedip rahatça kazanabilirsiniz. Ek taktik olarak çalıya girince illa hemen saldırmak zorunda değilsiniz. Çalıda bekleyerek de baskıyı koruyabiliyorsunuz. Çünkü rakibin size sürekli vurup yerinizi öğrenmesi lazım. Bu videoda bahsedeceğim son konuda oyunda gerçekten nasıl ustalaşabileceğiniz hakkında. Aşamalı oynayarak yalnızca bir yere kadar gelişebilirsiniz. Çünkü bir yerden sonra liginizde takılıp yükselememeye başlayacaksınız. Yükselmenin asıl sırrı da kendinizden iyi oyunculara karşı oynayıp o lobilere ayak uydurmaya çalışmak. Mesela gizemli olup da eğer ustalar lobilerinde 100-200 maç atarsanız yeteneğinizde ciddi bir artış fark edeceksiniz. Çünkü iyi lobilerde siz farkında olmadan diğer oyuncuların oynanış şekillerini öğreniyorsunuz ve onları kendiniz uygulamaya başlıyorsunuz. Kötü rakiplere karşı oynayarak oyunda kendinizi geliştiremezsiniz. O yüzden benim size tavsiyem eğer cidden gelişmek istiyorsanız özel turnuvalara katılmanız olur. Örnek olarak maç yerine turnuvalarını verebiliriz. Para ödüllü bir turnuva olduğunda çoğunlukla pro oyuncular katıldığı için siz de onlara karşı oynamak için katılabilirsiniz. Elbette başlarda çok ağır mağlubiyetler alacaksınız. Fakat az önce dediğim gibi oynamaya devam ederek ufak ufak farkında olmadan onların seviyesine ayak uydurmaya başlayacaksınız. İşte profesyonel oyuncuların gizlediği bazı taktikler bunlardı. Fakat iyi bir oyuncu olmak için bu taktiklerin yanında bazı kilit savaşçı mekaniklerini de bilmelisiniz. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da e-sporcuların kullandığı savaşçı mekaniklerini öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.